Tim lider. Mayın. Ayhan ben. İnternet üzerinden buldum. Tercüman olarak başvurdum. Buradaki geldiğimde o zaman tamamen eğitim vardı. Sıfırdan yeni bir sistem kurulmuştu. Ben de tercüman olarak başladım. Tabii ki eğitmenimle beraber mayıncıları sıfırdan yetiştirdik. Bu arada kendim de yetişmiş oldum. Ve sürekli yeni timler yetiştirerekten her sınava, her derse kendim dahil oluyordum. Bunun verdiği eksileriyle de kendim bu işi istedim ve kısa bir dönem mayıncı olarak çalıştım ama şu anda tim lideri olarak görev yapmaktayım. Öncesinde bir restoran garsonluğu olarak hayatımı sürdürdüm turizmlerde. Turizmde çalışıyordum Bodrum Marmaris bölgelerinde. Ama o işi bırakmak zorunda kaldım. Yeni bir değişiklik, farklı bir iş. Onu da burada gördüm. Gelince sevdim. Çok şey değiştirdi hayatımdan. 3 yıldır buradayım ve devam ettiği sürece de buradayım. Ekibimiz var. Tamamen 8 tane mayıncım, bir tane sağlıkçım, bir tane şoförüm, bir tane tim lider yardımcım var. Beraber araziye gittiğimizde öncelikle günlük olarak yaptığımız güvenlik briefingimiz var. Güvenlik kurallarını her gün tekrar hatırlatmak zorundayız. Hatırlatıyoruz. Malzememizi tek tek kontrol ediyoruz. Malzeme kontrolü bittikten sonra ambulans kendi yerine ulaştıktan sonra biz hazırlanıp hatlarımız var. Hatlarımıza giriyoruz. Ve mayıncılarımızı 50 metre aralıklarla hatlarına yerleştiriyoruz ve sürekli bizim gözetimimizde kalacak şekilde gün boyunca faaliyet işliyoruz. Delta 1, Delta 1 Mike 1. Sahalar değiştiğinde ve her ay düzenli olarak eğitim yapıyoruz. Eğitim yapmanın nedeni hem mayıncıların hem bizim pratiğimizin yerinde olması, işin ciddiyetinin unutulmaması özellikle. Korkma bir şey yok. Hadi. Örümceğe bağlayın. Her eğitim sonrası hem mayıncılar hem bizim açımızdan evet böyle bir ihtimal var, her an olabilir düşüncesi oluşuyor. Mayın faaliyeti esnasında mayından kaynaklanan bir kaza yaşandığında derhal yaralı tahliye işlemi başlatılıyor. Timin içerisinde bulunan ilk yardım ekibi ilk müdahaleyi en geç 5 dakika içerisinde yapıp yaralıyı stabil hale getiriyor. Stabil hale getirilen yaralı, içerisinde daha fazla yaşam desteği ve doktor bulunan ambulansa en geç 15 dakika içerisinde ulaştırılıyor. Burada yapılan müdahale sonucunda yaralı derhal en yakındaki hastaneye sevk ediliyor ve böylece yaralı tahliye işlemi tamamlanmış oluyor.
I'm Jaap Kotze. I'm from South Africa. I'm a former career soldier and I've joined MECHEM 15 years ago. I'm the project manager. I'm mainly responsible for the management of the contract with UNDP. We are currently busy with demining on the eastern border of Turkey, clearing minefields as part of the enhanced surveillance program for the Turkish government in collaboration with the European Union and UNDP as our client. Mayıncılar arama yaparken buldukları mayınları işaretlemekte, koordinatlar alınmakta. Fünyeye sökülen DM11 mayınlar günlük olarak yakma sahasında imha edilmekte. Sökülemeyen, tehlikeli olduğu değerlendirilen DM11 mayınları ise yerinde bırakılmakta. M2 mayınlar için ise emniyet pimleri takılabilenlere takılmakta. Diğerleri tehlikeli olduğu değerlendirilenler emniyet pimi takılmadan yerinde bırakılmakta. M2 evidensi 9 tane de M2 var. Mayını sahada bulmuş oldukları mayınları emniyetli bir şekilde topladıktan sonra, mayınla fünyeyi birbirinden ayırdıktan sonra sahada toplanan tüm mayınlar o sahanın supervisor'ı tarafından tim liderlerinden sayılarak teslim alınıyor. Mayınlar ayrı, fünyeler ayrı, kovalarda olmak üzere imha sahasına, yakma sahasına götürülüyor. Her günün sonunda bu işlem, yakma işlemi, imha işlemi yapılıyor ve sahada bulunan hiçbir mayın eğer yerinde imha edilme kaydı yoksa bırakılmıyor. Bölgemizdeki mayın tarlalarında biz iki tip mayın bulmaktayız. Bunlardan bir tanesi DM11 infilak etkili antipersonel mayın. Diğeri ise M2 parça etkili antipersonel mayın. M2 mayınların zaten tamamı yerinde bırakılıyor, toplanmıyor. Taşınması da sakınca görünmeyenler, emniyet pimi takılmış olanlar için mayında bir tuzaklama olabilir düşüncesiyle ip yardımıyla uzaktan çekilerek mayın yerinden oynatılıyor. Eğer bir tehlike görülmezse çekilen mayınlar toplanıyor ve imha timi tarafından merkezi imha sahasına aktarılıyor. Ve orada TNT tahrip kabul ve ateşleme sistemiyle toplu olarak imha ediliyor. Ama yerinden oynatılması da tehlike görülen M2 mayınlar için ise yine yerinde imha ekibi tarafından aynı ateşleme düzeni kurularak imhası yapılıyor. Biz de hazırız. Siz hazır olunca nöbetçilerden teyit alırsanız başlayabiliriz. We are ready. Engin call center.
Mayın temizleme faaliyetinde kullanılan metotlardan bir tanesi de köpeklerle arama yöntemi. Mayın köpekleri mayından değil, daha çok mayın içinde bulunan patlayıcıdan kaynaklanan kokuya duyarlı olarak eğitiliyorlar. Mayın köpekleri bu kokunun olduğu yerleri tespit edebiliyorlar. My name is Serafio Adriano. I'm South African, born in northwest area of South Africa. I live in Breds. I did the course with MECM in 2012, and my first deployment was on 2013 with MECM in Sudan for 4 years. Then in 2017, I came to take a contract. Then that's how I started here until today. This afternoon we just came back to clean, make sure they have enough water, and we feed the dogs. And we also walk the dogs to give them a break from the kennel, for them to stretch. We play with them, we also groom the dogs. Ruben is a Labrador, a black Labrador. As you saw, the Ruben is too playful. The black dog is too playful. He likes to play. He's having so much fun. This job actually started because I have passion for dogs. As soon as I saw that dogs they can understand human beings, they can understand your command, I got passionate with dogs. Ülkemizde çoğunluğu 1955-1993 yılları arasında Soğuk Savaş döneminde güvenlik ihtiyacı olarak döşenen mayınlar ülkemizi çok riskli ülkeler kategorisine sokmuştur. Türkiye 1 Mart 2004 tarihinde Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olmuş, sözleşme yükümlülükleri gereği antipersonel mayınların depolanması, üretilmesi, transferi ve kullanılmasını yasaklamıştır. Türkiye'deki mayın faaliyetleri Kara Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı özel mayın arama ve temizleme bölükleri ile Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumluluğunda yürütülen Doğu Sınırları Mayın Temizleme Projesi kapsamında sivil firmalarca icra edilmektedir. Mayın riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın mayından kaynaklı tehlikenin farkında olmaları, kendilerine, mal varlıklarına ve çevreye olan riski en aza indirecek şekilde davranış geliştirme amacıyla kamu kurumlarında ve okullarda mayın risk eğitim verilmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Daha güvenli sınırların oluşturulması için Avrupa Birliği'nin Entegre Sınır Yönetimi Programı'nın bir parçası olarak değerlendirilen mayın temizleme projesi yaklaşık 500'den fazla ilgili bakanlık yetkililerine eğitim vermiştir. Bunun yanında UNDP yalnızca Türkiye'de doğuda mayın temizleme projesiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda mayın temizleme faaliyetlerinin politikalarının geliştirilmesi, operasyonel ve kalite yönetimi açısından Milli Mayın Faaliyet Merkezi'ne de destek olmaya devam etmektedir.
Proje 2015 yılından bu yana devam ediyor. 2 fazda devam ediyor ve 3,5 milyon metrekarelik bir alan şu ana kadar devredilmiş ve 36 binin üzerinde mayın da bulunarak imha edilmiştir. And this is the first project of such a kind in the history of the Republic of Turkey. Humanitarian demining means clearing mines with a purpose to facilitate border management, to diminish trans-border crimes, and to facilitate socio-economic development of populations where the mines have cleared, and of course to allow Turkey to become compliant with the international convention in terms of mines. I would like to thank the 5th Border Regiment Command, the Land Forces Command as well, the Ministry of Defense, because through this project we didn't only support demining. It's true, more than 3 million square meters were demined, over 36,000 mines were actually cleared and destroyed, but I think the most important legacy is the creation of TURMAC, which is the Turkish Mine Action Center. Hi, my name is Mladen Topic. I'm coming from Bosnia. Here in Turkey, in Tigem, I'm working for RPS Energy Company as a QA/QC data manager. Basically, everything starts in a field. Once a company receives the task order, they present that task plan. If everybody agrees that it's a good plan, then they start with the clearance. The QGIS is basically software for collecting the data. It's a database. Once the mining company have the data and they are happy with the data that they collect, they coming to QA/QC company, such as RPS, and then we sit together and RPS is verifying that data. If God forbid anything happened later, they can always go back through QGIS, through daily reports. They can go so deep that they can even find the guy who was working on that particular area. This project is very advanced in terms of using technology. This system of collecting the data is really the most advanced that I will work till now. Doğu sınırlarında mayın temizleme projesi Türkiye'nin ilk büyük anlamda mayın temizleme projesi. Bu projeye başlandığında uluslararası anlamda Türkiye'nin bir land release yani saha devri politikası yoktu. Biz Birleşmiş Milletler olarak kapasite geliştirme kapsamında Türkiye'nin saha teslimi politikasını da oluşturduk. Saha teslimi faaliyetlerin başlamasından itibaren tüm mayın faaliyetleri temizlendikten sonra sahanın Türk hükümetine temiz olarak teslimi demektir. When wars are over, when peace treaties are signed and when ceasefire arrangements are being agreed, it doesn't mean that the casualties are finished. You have landmines, you have remnants of war that still cause tremendous casualties to people, to civilians, rip apart societies, and are there for a long period of time. All our 28 member states are taking part in removing landmines from this world. The European Union is one of the biggest contributors to this. About 300 million euros have been spent by the EU itself, another 300 million by its member states, in order to get rid of this threat and this risk, particularly to civilians. Here in Turkey, Turkey joined the convention, the Ottawa Convention, in 2004, and since then has been involved in removing landmines from its land borders. The European Union is assisting this. We have actually a very big project running. Roughly 40 million euros are being spent in several phases in getting rid of the landmines along the eastern borders of this country. I think very important when we talk about multilateralism, because the entire world has come together here to get rid of one threat, one menace to humanity.